Hello everyone, so this is a Turkish language presentation, also known as Türkçe, and I'll put in some English explanations briefly throughout, and then on each slide there will be the English sort of translation of what's written in Turkish on the same slide. So here we go. Herkese selam. Pittsburgh, and the last time I visited, went to that great restaurant and definitely looking forward to going there again. Şimdi biraz bu güzel dil hakkında konuşalım. Türk dilinin kökenleri 8000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu görüntü Külteyn'in Moğolistan'daki anıt kompleksi içindeki Orhun yazıtlarını gösteriyor. Bu yazıtlar 8. yüzyıldan. This is from the 8th century, these inscriptions. Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunun bir üyesidir. Türkçe, Oğuz grubunun bir üyesi olarak sınıflandırılır. Gördüğümüz gibi bu ailede birçok dil var. Many languages in this family, as it shows. Diğer Türk dilleri arasında Azerice, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkmen, Uygurca, Özbek ve diğerleri Orta Asya'dan Balkanlardan Kuzeybatı Çin'e ve Güney Sibirya'ya kadar bulunur. Bu çok geniş bir alan, a large area of land as the map shows that spans these languages. Türkçenin birçok batı ve doğu lehçesi vardır. Modern standart Türkçe Anadolu'nun İstanbul lehçesine dayanmaktadır. Türkçenin tarihi Altay dilinden ayrıldıktan sonra 3 ana döneme ayrılır. Eski Türkçe dönemi Göktürk alfabesi ile dilin ilk yazıldığı 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadardır. Bu Göktürk alfabesi. Orta Türkçe dönemi İslam'ın yükselişinin ve Arapça ve Farsçanın dil üzerindeki etkisinin gerçekleştiği 13 yüzyıldan 20 yüzyıla kadardır. Osmanlı Türk alfabesi 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla başlayan yeni Türkçe dönemi Arap yazısının yerini Latince'nin aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Türk alfabesi 21 ünsüz ve 8 sesli harften oluşur. İnce ünlüler E, I, Ö, Ü ve kalın ünlüler A, I, O, U vardır. Türk dilinde eklerin ünlülerinin isim ve fiil köklerinin ünlüleriyle uyumlu olduğu ünlü uyumu kullanılır. Ünlü uyumu için de istisnalar vardır. Bu görüntü bazı kelimelerdeki ünlü uyumunu gösteriyor. So these are examples of vowel harmony seen in the language. Türkçe sondan eklemelidir. Dil bilgisi gövdelere eklenen eklerden türemiştir. Bu resim kelime sırasının Türkçe ve İngilizce arasında nasıl farklılık gösterebileceğini göstermek için renk kodlaması kullanmaktadır. So this shows the word order sort of differences between English and Turkish. And as you can see, it's quite different, essentially reversed. İşte Türk dilinde aglutinasyon gösteren bazı örnekler. These are some examples of agglutination in the Turkish language. You can see, again, word and parts of words, words and parts of words that are switched around. The word order is different. İsimler için 6 büyük harf sonlu 3 çekim vardır. Yalın, tamlayan, İHA'lı, DEHA'lı ve DENHA'lı. Actually, EHA'lı ve İHA'lı. I should say these are the 6 cases in Turkish. Fiiller durum ve sayı olarak özneleriyle uyumludur. Türkçe'de cinsiyet belirten zamir yoktur. So no specific gender pronouns in Turkish. Tipik olarak özne, nesne, fiil kelime sırası kullanılır. Subject, object, verb order is most commonly seen. Türkçe'de ön ek yerine son ekler ve fiilden önce gelen bağlaçlar vardır. So postpositions instead of prepositions. And finally,
Son olarak Türkçe'de fiilden önce gelen bağlaçlar vardır. Relative clauses are used to express ideas and things. Referanslar ve teşekkürler. Thank you very much for listening and watching. Herkese merhaba. Benim adım McKenna. Ben SLI'da bu şekilde Türkçe çalıştım. Virginia iki gerçekten kötü fırtına yaşadı. Rüzgar çok kuvvetliydi ve çok yağmur yağdı. Ağaçları kırıldı ve birçok ağaç evlerin üzerine devrildi. Hala ağaçlardan sarkan ölü ağaç dalları var. Bunlar benim arka bahçemde. Elektrik kesintileri ve internet kesintisi sırasında 2 kez çalıştım. Ben çalışan bir öğrenciyim. Havanın kötü olmadığı günlerde dışarıda yürüyorum. Benim Türkçe çalıştığım sandalyem. Köpeklerim Sadie ve Sammy de bana katılmayı seviyor. Birçok kelime kartı yazdım. Türkçe derslerindeki kelime listesinde toplam 872 kelime vardı. 13 bölümümüz ve 11 kelime listemiz vardı. Flashcard yazarken bir engel vardı. Rüzgar çok rahatsız ediciydi. Rüzgar desteden bir flashcard uçurdu. Benimle dalga mı geçiyorsun? Merhaba karanlık, benim eski dostum. SLI'dan önce. Flash kartlarım boş. SLI'dan sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yalın var. Güverteyi salladı. Selam, benim adım Stefka. Neden bu kadar çok insan Türkçe öğreniyor, merak ediyor musunuz? Neden Türkçe öğrenmelisin? Belki Türkiye'yi ziyaret etmek istersiniz. Evet, ama her yerde Türk haberleri var. Türk insana çok kibar ve yardımsever. Yaraca çok biliyor. Yani Türkiye'de Türkçe'ye ihtiyacınız yok. Belki de seviyorum deyince onur ve barak anlamak istersiniz. Evet, bu daha iyi bir sefer. Ama sana sorayım. Fazla kilon mu var? Kendini çirkin mi hissediyorsunuz? Kabazlık mı yaşıyorsunuz? Her gün de çok fazla yemek yiyorsunuz ve geceleri de devam mı ediyorsunuz? Ailen seni deli mi ediyor? Paran mı yok? Türkçe size bu konuda yardım edecek. Ama tüm Türkçe dersleri değil. Yalnızca Pittsburgh Üniversitesi'ndeki SLI Türkçe kurs bu sorunlarla verim ve hızlı bir şekilde başa çıkacaktır. Nasıl mı? SLI Türkçe dil programı 8 hafta sürüyor.
Pazartesiden Cuma'ya kadar 8 hafta boyunca tüm günü sınavda geçireceksin. Dersten sonra ödevinizi tamamlamak için 5-6 saat harcayacaksın. Daha sonra tek yapmak isteyeceğin şey uyumak olacak. Böylece yemek yapmayı, yemek yemeyi, atıştırmayı veya market alışverişini unutacaksın. Daha iyi sonuçlar ve daha sağlıklı olmak için kültürler saatlerde Türk kahvesi hazırlamayı ve içmeyi öğreneceksin. Türk kahvesi yavaş sindrom sorunlarına ve kabızlığa yardımcı olacak. İlk 2-3 haftadan sonra dramatik kilo kaybı göreceksin. Aniden daha seksi hissedeceksin. Ve 4. haftada bir erkek ya da kız arkadaşın olacak. Evliyseniz eşiniz ve çocuklarınız varsa o kadar meşgul olacaksın ki onlar senin yüzünü göremeyecekler. Bir noktada temizlik yapmayı, yemek yapmayı, çamaşır yıkamayı ve banyo yapmayı öğrenmeleri gerekecek. Bu ev görevlerinin arattığı stres ve yorgunluğun büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır. Gerisini kültür sınıfı halledecek. Seans sırasında seramik bir kase boyayacak ve uzun bir süre meditasyon yapacaksınız. 10 gün dersten ayrılmayı bile unutabilirsiniz. Yemek yemek ve alışveriş yapmak için zamanınız olacak. Böylece çok para biriktireceksin. Kursun sonunda o kadar çok paran olacak ki yeni bir araba ya da yeni bir elbise ve yeni bir erkek arkadaş ya da kız arkadaş edinebileceksin. Daha iyi sonuçlar için öğretmeniniz hafta sonu bile sizi meşgul edecek bir sürü ödev verecektir. Programın sonunda daha yalın, daha seksi, daha sağlıklı, daha rahat ve daha zengin olacaksınız. SLI haftanın sonunda bu sonuçları garanti ediyor. Yoksa paranız iade.